Bugün Mi Robot Vacuum Mop P akıllı süpürgenin incelemesini yapacağız. Bu cihaz çıkalı çok uzun süre oldu aslında. Çeşitli e-pazar yerlerinde, özellikle Hepsi Burada da bu cihazın yorumlarını okursanız yani 8.000-9.000 tane yorum gelmiş. Bunların birçoğu da iyi yorumlar. Yani bir cihaz 8.000 tane 9.000 tane yorum alıyorsa ne kadar satılıyordur siz düşünün. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden akıllı süpürgemizin kutu açılışını yapalım. Ondan sonra zaten peyderpey konu önümüze geldikçe teknik özelliklerinden de bahsedeceğiz. Tabi akıllı süpürge kutusu normalden birazcık daha büyük olduğu için ben bunun incelemesini masa üzerinde değil de yerde yapacağım. Hemen kutu açılışına geçelim. Cihazımızın ön tarafı bu şekilde gözüküyor. Hızlıca okuyacak olursak 2100 Pascal Powerful Suction diyor. Yani emiş gücünden bahsediyor. Yeni nesil LCD navigasyon, 2 yönlü temizleme, 3 farklı su akışı diyor, su akış hızı diyor. Uygulamayla kontrol diyor ve kendimiz yapay bir şekilde duvar veya engel koyabileceğimizi söylüyor. Hemen arka tarafını çevirecek olursak, Türkçesi yok sanırım. Yine çeşitli özelliklerinden bahsetmişler. Çok sıkıntı yok, zaten inceleyeceğiz. Buraları hızlı geçiyorum. Engelleri falan koymuşlar, resimlerini koymuşlar. Sol tarafına bakıyoruz. Yine aynı özellikleri buraya da koymuşlar. Ben şimdi hemen bunun açılışını yapacağım. Bir adet kullanım kitapçığı çıktı. Bayağı yakışıklı duruyor. Paspas altlıkları, bunlardan zaten bahsedeceğiz. Bu fırçaların tekini üzerine takacağız cihazın. Bir tanesi yedek olarak kalacak bizde. Bunları da kenara alıyoruz. Bir adet şarj ünitesi. Bir adet toz haznesi, toz ve su haznesi daha doğrusu. Bunu da kenara aldık. ...24 wattlık 1.2 amper şarj adaptörü ve kablosu çıktı. Bunu da şarj istasyonumuza takacağız. Kutunun içerisinden zaten başka bir şey de çıkmıyor. Cihazı masaya koydum şimdi. Tabii ki ışıktan dolayı parlıyor çünkü çok parlak bir yüzey var. 2 tane kilidi var. Şuraları normalde dokunma sensörü. 12 adet hareket sensörü bulunuyor. Bir adet de burada lazer sensörü bulunuyor. Lazer kafası bulunuyor. Buradaki kafadan haritalandırma ve sensör işlemlerini gerçekleştiriyor. Bunları kullanmadan önce sökün demiş. O yüzden şimdi sökmeyeceğim. Cihazı ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde buraya bu biraz önce bahsettiğimiz bu fırçasını takmamız gerekiyor. Fırçasını takmadan önce şunu göstereyim ben size. Bu kısım böyle komple çıkıyor. Mıknatıslı burası. Cihazın her tarafını söküp takmak çok kolay bu arada. Hemen kilidini oturttuk. Bu kapağını buradan açarsak burada bir adet haznesi var. Çıkartabiliyorsunuz. Bunu tekrardan yerine takayım. Dikkat, içinde keskin bıçak vardır diyor. Şu noktaya koymuşlar. Muhtemelen fırçanın temizliğini yapmak için geliyor. Burada 2 adet düğmesi var. Eğer Wi-Fi resetlemek istiyorsak buradaki 2 butonu 3 saniye boyunca basıyormuşuz. Fabrika ayarlarına dönmek istiyorsanız basılı tutun buraya diyor. Pause yapmak istiyorsak ne yapabiliyoruz? Clean up pause. Açma kapama buradan yapabiliyormuşuz. Bunu da kapattık. Bunun dışında başka bir ayarımız yok. Şu an suyla işlem yapmayacağım için bunun da takılışını göstereyim ama suyla işlem yapacağınız zaman şöyle hemen çevirdik arkasına. Şuradan açıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Şuradan takıyorsunuz mopunu. ...2 santim yükseklikten çıktığını söylüyor.
Kutusundan çıkarttığımız ve kurulumunu yaptığımız akıllı süpürge çalışa dursun, biz de biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Mi Robot Vacuum Mop P beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satılmakta. 35 cm bir çapa ve 9.45 cm'lik bir yüksekliğe sahip. Ekstra yüksek tekerlekleri ve güçlü motorları sayesinde 2 cm'lik engellere kadar takılmadan geçiyor. Cihazın piyasadaki en ince modeli olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim koltukların altına girse de her koltuğun altına girmeyeceği gün gibi ortada. 4 çekirdekli 1.2 GHz Cortex A7 işlemci ve 2 çekirdekli Mali 400 grafik işlemci ile haritalamanın ve işlemenin harika olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İçerisinden toz haznesi ve kutudan da toz ve su hazneleri çıkıyor. Sadece su doldurabildiğiniz hazne ayrı satılmakta. Ben mop kısmını kullanmayı düşünmüyorum. Lakin kullanmak isteyenler için küçük bir tavsiye. Bir miktar demin parlatıcı su karışımı ile mopu başlamadan önce ıslatabilirler. Deminler içinde temizleme stili olduğunu ve başarılı bir şekilde yaptığını videonun başında da bahsettiğim 9000 yorumla tasdikleyebilirsiniz. Halıların üzerindeki kum gibi ince parçacıkları %42'lere kadar, pirinç gibi büyük taneler ise %88'e kadar temizliyor. Parke gibi düz zeminlerin üzerindense kum tanelerini %88'lere kadar temizliyor. Büyük pirinç taneleri burada zaten söylemeye gerek bile yok diyebilirim. 3200 mAh batarya 110 dakika pil ömrü sağlıyor. Bu da zemine bağlı olmakla beraber 180 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. Şarjı azaldığında istasyona dönüyor ve dolduğunda kaldığı yerden devam ediyor. Yine şarj doldurmaya giderken en düz yolları tercih ediyor. Cihaza eleştiri yapmak gerekirse aslında sadece bu modeli özel değil ama akıllı süpürgelerdeki uygulamayı aktif bir şekilde kullanmak isterseniz evinizde Wi-Fi ağının homojen yayılması çok önemli. Süpürme sırasında ağdan çıkan cihaz tekrar ağa bağlanana kadar kontrol kaybı olabiliyor ve çoğu zaman engelden geçse de bir kez sandalye arasında takıldığına şahit oldum. Bunlara ek olarak biraz daha küçük bir yükseklik olabilirdi diye düşünüyorum. Fiyat olarak ülkemizde bu videonun yayınlanış tarihi itibariyle 2800-3000 TL bandında satışa sunulmuş durumda ve insanların çokça tercih ettiği bir model. Evet dostlar, şimdi telefonumuzdan Mi Home uygulamasını açıyoruz. Daha önceden bir defa cihazımızı çalıştırdığımız için bizim salonun haritasını çıkarttı. Ben salonun ismini sonradan adlandırdım ve Furkan Salon yaptım. Buradan başlat seçeneğine tıklarsanız Wi-Fi'ye bağlı olduğunuz müddetçe, yani iki cihaz aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğu müddetçe dilediğiniz odadan bunun çalıştırma işlemini de yapabiliyorsunuz. Aşağıya doğru kaydırdığınız zaman 3 farklı mod tipi var bu cihazda. Süpürge, süpürge ve paspas ve sadece paspas seçenekleriyle karşımıza geliyor. Alt kısmında da zaten hemen görüyorsunuz sessiz, standart, orta ve turbo seçenekleri var. Bunlar cihazın çekiş performansını arttırıyor. Tabi buna göre performans arttıkça da ses seviyesi de artıyor. Sadece süpürge kısmında aşağıdaki su düzeyi kısmını görüyorsunuz, zaten kapalı. Paspas özelliğiyle beraber geliyor bu su düzeyi. Düşük, orta ve yüksek seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Yine yukarıda sessizden turboya kadar olan özellikleri kullanabiliyorsunuz. Paspas kısmında geçtiğiniz zaman bu sefer turbo seçeneğini vesaire kaldırıyor. Çünkü ihtiyacı olmuyor süpürge olmadığı için. Düşük, orta ve yüksek olmak üzere yine su düzeyini size tanımlattırıyor. Biz ağırlık olarak süpürge kısmını kullanacağız ama süpürge ve paspas kısmının da çok iyi çalıştığını öncelikle söylememiz lazım. Biz odamızı dediğim gibi bir kere çalıştırdığımız için haritasını çıkartmıştık. Yukarıya bakacak olursak 16 metrekarelik bir alan olduğunu söylüyor. 21 dakikada tamamlamış ve şu an %100 pil olduğunu bize söylüyor. Zaten dakikanın sürenin de tepesine bakarsak tamamen şarjı dolu diye de bize gösteriyor. Sağ yukarıdaki 3 nokta işaretine tıklıyorum bir kere. Temizlik geçmişini burada bize gösteriyor. 15.8 metrekareymiş. Daha detaylı gösteriyor. Toplam süreyi gösteriyor. Sayıyı gösteriyor. Planlanmış temizlik burada evde yokken bile bir plan atayarak cihazın otomatik bir şekilde zamanı geldikçe çalışmasını sağlayabiliyoruz. Kenarları süpür seçeneği bu ayarı bir kez için geçerlidir diyor. Zaten burada açıklamasını söylüyor. Ben bunları tekrar okumak istemiyorum aslında. DND modunda rahatsız etmeyin modu. Ses açıp kapalı. Açıp kapatabiliyorsunuz. Ses düzeyi ayarla kısmını kısabiliyorsunuz. Ses ayarları kısmında dil seçeneğini değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela İngilizce kullanıyorum şu anda ama Türkçe dilinde kullanabilirsiniz. Hatırlatmayı anımsa sanal duvar ve sınırlanmış alan. Buradaki aslında en önemlilerden bir tanesi bu. Burada bizim salonu gösteriyor. Sanal duvar ekleyip bir kere tıklıyorum. Burada gerçekten bir duvar varmış gibi buraya bir çubuk koyabiliyoruz. Bu çubuk gerçekten cihaz tarafından duvarmış gibi algılanıyor ve etrafını dolaşıyor, üstünden geçemiyor.
Sınırlandırılmış alan ekle dediğimiz zaman da özellikle paspas modunda halılarınızın üzerine vesaire kapatabilirsiniz. Küçültüp büyütebiliyorsunuz. Aynı sanal duvar eklede olduğu gibi ve tamamen de kaldırabiliyorsunuz. Yukarıdaki tik işaretine tıkladığınız zaman bu oda için geçerli olmuş oluyor. İkinci önemli olan alan düzenleyici. Özellikle farklı odalarınız haritalandırılmışsa bu haritaları birleştirebiliyorsunuz veya bir odanızda bölebiliyorsunuz. Buradaki böl seçeneğiyle beraber iki odaya çevirebiliyorsunuz. Yeniden adlandırma işleminde buradan yapabiliyorsunuz. Haritayı sıfırla seçeneğine tıklarsanız kaydedilmiş bütün haritalarınızı siliyor. Cihaz düzeyi ayarlanıyor kısmına tıkladığınız zaman cihazınız için bir kalibrasyon yapıyor. Buradaki kısımları istiyorsanız videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Temizlik robotu aranıyor kısmına gelince bazen koltuğun altında olduğu durumlar vesaire oluyor. Temizlik robotunu görmediğimiz zaman ben buradayım diye cihaz ses veriyor. Uzaktan kumanda seçeneğine tıkladığımız zaman karşımıza sanal bir kumanda çıkıyor. Cihaz adı, konum yönetimi, cihaz paylaşımı, otomasyon vesaire aslında genel ayarlar kısmında çok önemli değil. Ama cihaz paylaşımında mesela ailenizin başka bireyleri de bunu kullanabiliyor. Otomasyon yaptırabiliyorsunuz. Güncelleştirmeleri denetleyebiliyorsunuz vesaire vesaire. En sonunda da zaten cihazı sil seçeneği var. Bunları kurcalayabilirsiniz. Arayüz genel olarak çok basit. Yani alan arkadaş acaba ben bunu becerebilir miyim? Uygulaması zor mu kolay mı diye düşünmesin. Bence gerçekten çok kolay. Bu gibi videoların devamının gelmesini isterseniz aşağıdan like butonuna tıklayabilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.